Hepinize merhabalar. Bugün basit bir tarifimiz var. Ramazan ayında olduğumuz için çok böyle uğraşlı tarifler vermemeye çalışıyorum. Bazı stok videolarım var. Arada onları atıyorum ama Ramazan içerisinde böyle çok aşırı zor tarif vermemeye çalışacağım. Bugün yapacağımız yemek gerçekten basit ve lezzetli bir yemek. Yabancılar beef stroganoff diyor. Bizde yani bilmiyorum ama kremalı antrikot diyebiliriz herhalde. Yani tam olarak bir karşılığı olduğunu zannetmiyorum. Lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Ben 1 kilo 200 gram antrikot kullanacağım. Şöyle bakın. Yağsız bir antrikotum vardı. Bu tip bir antrikot olur, kontrfile olur, bonfile olur. Bu tür etleri kullanabilirsiniz bunda. 600 gram kadar mantarım var. Şöyle yaklaşık bir 750 gram kadar et suyum var. Biraz zeytinyağı, tereyağı, birkaç kaşık un, bir paket krema, 3 tane orta boy diyebileceğimiz soğan, 5-6 diş de sarımsağa ihtiyacımız olacak. Önce şu etin dışındaki bir zarı var. Burasını bir alayım. Şurada bir sinir gibi. Bu aldığım yağ değil. Bunlar normalde bağ dokusu ama bazı hayvanda bu ince olur. Bak bu hayvanda mesela çok kalın. Bazen hani diyoruz ya et yağı çok sert çıktı. İşte bu o etin çok sert olmasına sebep. Bak bu mesela bayağı kalınmış yani. Benim gibi antrikot kullanıyorsanız siz de bu şekilde yapın bence. Şimdi şurada şu antrikotun şu orta kısmının dışında bir de şu kep dediğimiz hani bizim antrikot sarmayı yaptığımız kısım var ya. Şu kas var. Bu kasla arasında yine şöyle bakın sinirler vardır. Bunları da temizleyin. Biz bunu finalde jülyen doğrayacağız. Mümkün olduğu kadar etimizde sinir olmasın. Şimdi bunları da alıyorum aynı şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi bu kadar sinir çıktı antrikottan. Kalan etimizi tamamen jülyen şekilde doğrayacağız. Yani şöyle parmak parmak diyebileceğimiz gibi. Şöyle baştan dilimleri ayıralım. Şimdi artık etlerimizi şöyle jülyen şeklinde doğramaya başlayabiliriz. Şöyle etinizi birazcık şöyle dövün. Elinizle sadece şöyle düzlemek maksadıyla. Ondan sonra şöyle eşit kalınlıkta olsun. Sonra kenarlardan bu şekilde dilimliyoruz. Evet arkadaşlar etlerimiz hazır. Bu arada daha tavam ısınmadı. Ben hemen soğanlara falan da bir girişeyim ufaktan. Soğanları mümkün olduğu kadar küçük doğrayacağız bu tarifte. Şu an tavam ısındı. Şimdi etleri bir anda koymayacağız. Tavayı bir anda soğutmak istemiyorum. O yüzden de şöyle bir 2-3 parçaya böleceğim. Aşağı yukarı 300-400 gramlık porsiyonlar şeklinde atıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken konu bir seferde çok fazla et atmayın. Tavanızın boyutuna göre hareket edin arkadaşlar. Ve ilk etapta böyle fazla karıştırmayın. Mümkün mertebe zemine temas etsin etleriniz. İlk etapta aynı et mühürler gibi. Bırakın birazcık dışları mühürlensin. Şöyle bir çeviriyorum şimdi. Bakın. Şu dışlarında şu karamelizeyi istiyoruz. Şimdi pişmeyen tarafları alta gelecek gibi. Tekrardan şöyle bir koyuyorum. Yine bir süre ellemeyeceğim arkadaşlar. Şöyle dışları birazcık karamelize olsun. İlk etapta 30'ar saniye. 30 saniye bir taraf, 30 saniye bir taraf diyebilirsiniz. Sonra ufak ufak karıştırıyoruz. Şöyle her yerinin renk aldığını emin olduktan sonra da alacağız tavadan. Bu kadarı bizim için yeterli. Şöyle her yeri renk aldıktan sonra bir kaba alıyorum.
İkinci partim de bitti. Bunları da artık alabilirim. Şimdi bu noktada altını birazcık kısıyorum tavamın. Şöyle birkaç dakika altı soğusun. Birazcık zeytinyağı koyacağım. Yaklaşık şöyle 1-1,5 yemek kaşığı kadar da tereyağı koyacağım. Şu an dediğim gibi tavamın altı kısık. Şu dibindeki et kalıntılarını toplayın arkadaşlar. Onlar bize lazım olacak. Şimdi soğanlarımı yağın içine alıyorum. Şöyle hemen. Soğanlar zaten yağı emecektir. Şöyle tavanızın her yerini gezdirin bir. Şu soğanlar bir toparlasın lezzetlere. Bu noktadaki en önemli detay, tavanızın altı kısık olacak arkadaşlar. İlk baştaki gibi kuvvetli olursa soğanınız, sarımsağınız, tereyağınız yanar. Sarımsaklar var. Sarımsakları da yine çok ince bir şekilde doğruyorum. Sarımsaklarımı da soğanların yanına ekliyorum. Şimdi güzelce bir karıştıralım. Yine altı kısık bir şekilde o devam ederken ben bir yandan mantarlarımı ince ince doğruyorum. Soğanlarım da istediğim kıvama geldi. Artık mantarları da üzerine ekliyorum. Suyunu salmaya başladığı zaman altını bir miktar açabilirsiniz artık. Şu mantarların saldığı suyu çektirene kadar kavurmaya devam ediyoruz. Mantarlar suyunu çektikten sonra şöyle un. Yaklaşık olarak böyle 2 tepeleme yemek kaşığı arkadaşlar. Unu da aynı şekilde kavuruyoruz ki taze unun kokusu kalmasın. Şöyle kavrulmuş unun kokusunu almaya başladıysanız artık yeteri kadar olmuş demektir. Şimdi bu noktada et suyumuzu işin içine sokuyoruz. Et suyunu koyduktan sonra arkadaşlar her yerini iyice kazıtın. Çünkü bunun lezzeti artık dibinde. Şöyle iyice kazıyın yani. Dibinde bir şey kalmasın. Altını açıyorum şu an biraz. Şu et suyu iyice bir kaynasın. Et suyu artık ufak ufak lıkır lıkır kaynamaya başladı. Tekrar altını kısa alıyorum arkadaşlar. Bu noktada artık kremamı ekleyebilirim. Bir paket kremayı içine ekliyorum. Bu şekilde kremam birazcık böyle ufak ufak kaynasın. Artık zaten yemeğin sonlarına geldik. Tuzunu veriyorum. Karabiber. Ben birazcık kekik ekleyeceğim. Şöyle bir ufak ufak karıştırıyorum. Artık bakın. Kıvamı görüyor musunuz? Şöyle bakın. Kenarlardan artık böyle kaymak bağlamaya başladı. Bu bize artık sosumuzun kıvamının olduğunu söylüyor. Artık daha önceden pişirdiğim etleri tekrardan içine alıyorum. Etlerimiz birazcık soğumuştu. O yüzden yine altını birazcık açıyorum. Şöyle hafif lıkır lıkır kaynaması lazım arkadaşlar. İlk etapta etlerimizi böyle çok aşırı pişirmedik. Yani dışlarını mühürledik desek yeridir. Şimdi biraz da bu karışımla beraber pişiriyoruz etlerimizi. Evet arkadaşlar, artık
yemeğimiz tamamdır. Şöyle gördüğünüz gibi üzeri kaymak kaymak oldu. Artık yemeğimin altını kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Yemeğim bitti. İftara da bir iki dakika bir şey kaldı herhalde. Baba hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun? İyi şükür. Bu sefer basit bir yemek yaptık. Böyle herkes yapabilsin diye. Sen mikrofonu tak istersen. Arkadaşlar ezan okunuyor. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım şöyle. Şu tabağı birazcık alacağım. Şöyle. Şu üzerine birazcık kuru maydanoz koyuyorum. Arkadaşlar Allah oruç tutan kardeşlerimizin oruçlarını kabul etsin inşallah. Bizimkileri de şöyle Bismillahirrahmanirrahim bir tadıyoruz. Müsaadenizle. Bismillah. Harika olmuş. Harika olmuş. Vallahi süper. Böyle daha güzel. Arkadaşlar gerçekten 10 numara olmuş. Yani oruçlu yaptım. Tuzunu muzunu falan şey yapmadım ama tuzu falan da tam gelmiş. Tamam. Evet. Gerçekten kolay bir yemek. Gördüğünüz gibi bu yemeği genellikle makarna, pilav veya böyle patates püresiyle beraber yiyorlar. Bu etrafındaki sos bir gravy sos gibi oluyor böyle. Çok lezzetli bir sostur. Yani tipi görüntüsü çok hoş değil. Ben zaten ilk öyle bir yargıyla geldim ama vallahi yiyince Evet. çok güzelmiş yani. Evet, görüntüsü böyle birazcık Evet. içinizi kaldırabilir. Bizim çok alışık olduğumuz bir görüntü değil ama arkadaşlar lezzetini beğeneceğinize garanti veriyorum yani. Hacım birer kaşık da şöyle pilavıyla alalım mı? Sen diyettesin artık. Pilav yemiyorsun galiba. He? Bilmiyorum ya. Şöyle bunun Doyduk ya. üzerine şöyle dökelim. Bir de böyle tadıyoruz. Harika. Eline sağlık. Afiyet olsun. Bir tane arkadaş ya diyor Hacı abi artık inanamıyorum diyor her şeye. Vallahi bir gün bozuk bir şey yaptı diyeyim ki ya beğenmedim şunu ya. Arkadaş Samimiyetine inanmıyorum diyor. Arkadaşlar yani biz burada elimizden geldiği kadar objektif davranmaya çalışıyoruz. Yani Vallahi kesinlikle beğenmediğimiz bir şeye beğendik demiyoruz. Bunu bilin. Zaten artık devamlı izleyenler bizim yüzümüzden anlıyor. Ya biz bunu beğendik mi? Çok mu beğendik? Az mı beğendik? O yüzden tabii ki şimdi her videoda böyle çok güzel çok güzel ama ya kötü bir şey yapmıyoruz ki kötü olsun yani. Güzele Ve güzel. mümkün olduğu kadar da detaylı vermeye çalışıyorum ki tarifi siz de evde aynısını yapın. Bana dönüşler bu konuda çok iyi. Yani herkes dua ediyor. Ben de gerçekten mutlu oluyorum. Sizler evlerinizde güzel yemekler yedikçe biz gerçekten buradan mutlu oluyoruz arkadaşlar. Aşağıda iftar sofrasında bekleyenlerimiz var. Yemeği soğutmadan onlara da götürelim. Diyecek Allah'a bir şey yok. emanet olun. Hayırlı Ramazanlar dileriz inşallah. Eyvallah. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın inşallah.